Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala Ali Muhammed. Estağfirullah bi adedi zunubina hatta tufer. Allahu Ekber hatta tufer. Çok kıymetli ve muhterem izleyenler, Fıkıh Ekber'den keşif notları vermeye devam ediyoruz. Fıkıh Ekber, biliyorsunuz, İslam'ın amentüsünü delilleriyle ortaya koyan İmam-ı Azam'ın çok kıymetli eseridir. Dünyadaki bütün insanlığın amentüsünün ilmi ortaya konmuştur delillerle. Bu deliller Kur'an-ı Kerim, Sünnet-i Şerif, icmadır. Kıymetliler, bu gerçekleri, tabii ki İslam'ın amentüsünü gerçek anlamda kim bilir, hak ilimle iman eder, tasdik ve ikrar ederse, işte bütün dünyanın kurtuluşu için gelen İslam, insanlığı iman açısından da kurtarmaya gelmiştir. İmanını kurtaramayan hiçbir şeyini kurtarmış olmaz. Belki mezara kadar bazı şeyleri kurtardığını zanneder. Ama iman olmayınca makbul iman, dünyadan ötede, mezar ve mahşerde kurtuluş imkanı yoktur. İmansıza kurtuluş yoktur. Kurtuluş İslam'ın kendisi ve onun imanıyla kurtuluş başlar. Bizden söylemesi, artık herkes inanır, inanmaz. Dinler, dinlemez. Onu kendi bilir. Biz de dayatma hiç mi hiç olmamış olmaz. Biz dayatmacılardan, zorbacılardan hiç olmadık. Olamayız çünkü Yüce İslam alemleri ne yapıyor? Rahmetiyle kucaklamış. Kurtarmaya gelmiş. Merhametiyle kucaklamış. Kurtarmaya gelmiş. Ve bütün sevgiyle kucaklamış, kurtarmaya gelmiş. Hak imanı ortaya koymuş, bütün insanlığın kurtuluşu batıl inançlardan tüm insanlığı kurtarmak için gelmiş, yani kurtarmaya gelmiş. Her konuda dünyaya, yerlere, göklere hak barışı, gerçek barışı, sulh ve barışı yerleştirmeye gelmiş, insanlığı düşmanlıktan barışa kavuşturmaya gelmiş, yani yine kurtarmaya gelmiş. Hak adaleti dünyaya hakim kılmaya gelmiş, yine kurtarmaya gelmiş. Neden derseniz, İslam ve onun ortaya koyduğu iman, Yüce Allah'ın ortaya koyduğu kendi kitabı, kendi peygamberi, hak ilim Allah'ın ilmiyle ortaya konmuştur. Kıymetliler, İslam hakkın dini, tam bir hakikat, tam bir gerçektir. Bunu insanlığa iyi anlatırsak
gücümüz nispetinde insanlığın iyiliğine, insanlığın hayrına çalışmış oluruz. Gerçekleri dünyadan esirger de yanlışları dünyaya empoze edersek insanlığın iyiliğine çalışmış olmayız ki. Hz. Muhammed ne diyor? İnsanlığın efendisi, insanlara faydalı olandır diyor. En faydalı da yarışmak gerekiyor. İnsanlığın tümünü zarardan kurtarmak gerekiyor. En büyük tehlike batıl inançlardır. Hak inancı ortaya koymak lazımdır. İşte şanlı Kur'an, nurlu İslam. Onun yüksek alimleri, Hz. Muhammed'in ve eshabın yolunda yürüyen, ilimle parlayan yüksek alimler, insanlığa ışık tutmaya devam ederek gelmişler, devam ederek gidilmesi şarttır. İmam-ı Azam da dünyaya en büyük iyilikten birini daha yapmış. Nedir? Batıl inançlar karşısına en doğru inancı, Kur'an-ı Kerim'in ilmine, sünnete dayalı olarak ne yapmış? İslam'ın amentüsünü ilmi olarak ortaya koymuş. Dünyada biliyorsunuz yanlış felsefeler dolu. Doğru bilimle çalışanlara hiç sözümüz yok. İnsanlığın hayrına çalışan bilimsel çalışmaları biz daima teşvik eder, takdir ederiz. Ama kimsenin insanlığın inancını bozmaya, beynini bulandırmaya kimsenin hakkı yok ki. Felsefe adı altında, ki buna bazıları kelamcılar deniyor. Felsefe adı altında yanlış felsefeler, beyinleri bulandıranlar, bilim adı altında falcılık yapanlar, gerçek bilimle uğraşanlar değil, gerçek bilimle uğraşanlar takdire layıktır. Bunun için kıymetliler, yüce sıfatlarla muttasıf olan Allah Celle Celaluhu, eksik sıfatlardan münezzeh olan Allah'a hamdü senalar olsun. Ki alemlere rahmet olarak Hz. Muhammed'i peygamber olarak gönderen Allah'a, Kur'an-ı Kerim Hz. Muhammed'in kalbine indiren Allah'a hamdü senalar olsun. O kemal sahibidir, celal ve cemal sahibidir Yüce Allah. Salatu selam Hz. Muhammed'in üzerine, eshablarının üzerine olsun ki onun yolunda devam eden ehli sünnet vel cemaat yolcularına da bizden ayrıca selam olsun. Allah'ın rahmeti ve nuru, bereketi onların üzerinden eksik olmasın. Çünkü insanlığın hayrına çalışanlar ehl-i sünnet vel cemaat yolundaki hayırlı hizmet verenlerdir. Bid'at yollarına sapanlar ise yanlış yapıyorlar, insanlığı yanlışa sürüklüyorlar. İşte bu Fıkıh Ekber'den vereceğimiz keşif notlarının her konuda bu dünyayı ebedi aydınlatmaya yeter, artar. Çünkü Fıkıh Ekber Kur'an-ı Kerim'den besleniyor. Sünnet-i seniyeden besleniyor. Yani İslam'ın asli, fer'i delillerinden besleniyor.
okyanusları içinde toplayan, deryaları içinde toplayan ve ezeli ebedi hak ve hakikat olan Allah'ın kitabı, Allah'ın kelamından besleniyor. Önemli olan onu doğru anlamak, doğru inanmak, dünyaya doğru mesaj verebilmektir. İşte bunun için Cenab-ı Hak, Hakk'a hamdü senalar olsun ki, onun rızasından başka, insanlığa da faydalı olmaktan başka hiçbir amacımız olmadığı olmayacaktır. Bu da Allah'ın lütfu keremiyle, tabii ki tevfik, hidayet, nusret, yardım, avn-ı muavenet hepsi ondan. Evet kıymetliler, şimdi şöyle bir bakalım. Tevhid ilmi, yani iman ilminin adı tevhid ilmidir. Tevhid ilmi ilimlerin en şereflisidir. İman olmadan ameller mahşerde işe yaramaz. Tevhid ilmi ilimlerin en şereflisidir. Ancak kitap, yani Kur'an-ı Kerim, sünnet ve icma-i ümmet mevhumlarından dışarıya çıkmamak şartıyladır. Mücerret akılcı bid'atçılar, dikkat et buraya, bid'atçılar, Kur'an-ı sünneti, vahiy ilahi, Allah'ın ortaya koyduğu ilmi yok sayıp da sadece kendi aklını alanlar, bunlara akılcı bid'atçılar deniyor ki, bunlar ehli sünnet vel cemaatın üzerinde yürüdükleri caddeyi terk ettiler. Bid'atçılar hak yolu terk ettiler. Saptılar, saptırıyorlar. İşte fıkıh-ı ekber ve İslam'ın amentüsü bütün yanlışların karşısında işte doğru budur diye bunu gösteriyor. Çünkü her yanlış bilginin karşısına doğru bilgi konmadıkça görev yapılmış olmaz. Yanlışa yanlış de dur. Karşısına doğruyu koyacaksın. İslam bu doğruyu, gerçeği İslam olarak koyacaksın. Falan şöyle filan böyle diyor diye koymayacaksın. Kur'an'ı Kur'an, sünneti sünnet olarak ortaya koyacaksın. İmam-ı Azam'ın değeri, üstünlüğü, onu büyük imam yapan özellik ne? Kur'an-ı Kerim'i iyi bilmesi, sünneti, delilleri iyi bilmesi, ilmi delilleri, ilmi belgeleri. Evet, rahmetullahi aleyh ve aleyhim ecmaîn. Bütün İslam alimlerinden ve insanlığın hayrına çalışan ne kadar imanlı alimler varsa Allah hepsine rahmet eylesin. Kıymetli efendiler, Tirmizi ve Sünen kitaplarında rivayet edildiğine göre Hz. Muhammed aleyhissalatu vesselam, sevgili peygamberimiz, bakın ne buyurdular. Şimdi metnini değil manasını vermek istiyorum ki zamandan tasarruf olsun diye. Çünkü mana önemli, kaynak önemli. Sevgili peygamberimiz, metni de tabi asil olarak, orijinal olarak çok önemli. Onu da bağrımızda saklıyoruz. Eserlerimizde ve bağrımızda saklamaya ebedi devam edeceğiz. İnşallah Teala. Bakın peygamberimiz ne buyurdular aleyhissalatü vesselam. İsrail oğulları 72 fırkaya ayrıldılar. Benim ümmetim ise
73 fırkaya ayrılacaktır. Bunların hepsi cehennemdedir. Bir tanesi müstesna buyurdular ve Eshab-ı Güzin radıyallahu anhum verdan vecmain bakın ne dediler? Ya Resulallah, onlar kimlerdir? Dediler. Yani o bir fırka hariç 73 fırkadan bir fırka hak yolda devam ediyor. Öbür fırkalar bakın cehennemdedir diyor Peygamberimiz. Şimdi Eshab-ı Güzin de soruyor. Bu hak yolda olan fırka hangisidir? Bakın sevgili Peygamberimiz şöyle cevap verdiler. Ben ve eshabımın yolunda bulunanlardır o doğru yoldaki fırka dedi. Yani Peygamberin aleyhissalatü vesselam ve eshabın yolunda gidenler ki bu Kur'an, sünnet, icma, kıyas, İslami delillerle Peygamberinin yolunu, eshabın yolunu, Kur'an ve sünnetin yolunu takip edenler ki buna icma, kıyas da dahil, bu yolu takip edenler hak yoldadırlar. Öbürleri batıl yoldalar ki cehennemliktirler buyurdu Peygamberimiz. Yine Ahmet bin Hanbel ve Ebu Davud'un Eshab-ı Kiram'dan rivayet ettiklerine göre bakın şöyle denilmektedir. 72 fırka cehennemde, bir fırka ise cennettedir. Onlar da ümmetin çoğunluğunu teşkil eden topluluktur. Zira Hazreti Peygamber'den rivayet edilen başka bir hadisi şerife göre ümmeti Muhammed aleyhissalatü vesselam sapık yolda toplanmaz ve sapıklıkta birleşmezler. Başka bir rivayete göre ise sevgili Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam şöyle buyuruyor. La tectemi'u ümmeti alet dalaleti. Benim ümmetim sapıklık üzerinde ittifak etmez buyurmuşlardır. Bunu da İbn-i Mace rivayet etmiştir. Yüce Allah bakın ne buyuruyor Celle Celaluhu. İnne İbrahim'e kâne ümmeten gâniten lillahi hanifen ve lem yekun minel müşrikin. Muhakkak İbrahim aleyhisselam hak dine yönelen, Allah'a itaat eden bir ümmet idi. O müşriklerden değil idi. İbrahim aleyhisselam müşrik değildir. Tam bir Müslümandır ve Hanif inancında. Yani tam bir İslam inancında Müslüman, bütün peygamberler Müslümandır. İbrahim aleyhisselam da böyle. Bakın, gerçek ilmi, imanı, irfanı olan tek bir kişi bile bir ümmeti temsil ediyor. Bir milleti temsil ediyor. Niye? Onlara doğruyu gösteriyor. İlmi doğru, inancı doğru. Ona tabi olanlar ne yapacaklardır? Doğruyu öğrenmiş, doğruyu takip etmiş, gerçeğe tabi olmuş olacaklardır. Bunun için şimdi bu ayeti kerimede ümmetten maksat yalnız başına bir ümmet manasıdır. Bakın bu konuda şair ne diyor? Bütün dünyayı bir kişide toplamak Allah için muhal değildir. Çünkü ilim hakikati, iman ve ilim kimde bulunuyorsa o bütün dünyaya
nedir? O bir rahmettir. Hz. Muhammed'in bütün alemlere rahmet oluşu işte buradan geliyor. Çünkü Hakk'ın peygamberi, hak peygamber. Ona vahiy ilahi, İslam dini ona vahyolunmuş. Onun için kıymetliler, Hazreti Abbas şöyle diyor, ondan gelen haberde, Cenab-ı Allah, Yüce Allah Celle Celaluhu, Kur'an-ı Kerim'i okuyup manasıyla amel edenlerin dünyada sapıklığa uğramayacağı, ahirette de zahmet ve sıkıntı çekmeyeceğini taahhüt etmiştir. Bu sözü söyledikten sonra İbn Abbas Hazretleri radıyallahu anhü delil olarak şu ayeti kerimeyi okudu. فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى Kim benim hidayetime uyarsa dünyada şaşmaz, ahirette de zahmet çekmez. İşte kıymetliler, hidayet, İslam'ın tamamı hidayettir. Bu imanla bu hidayet ne yapar? Kişide kendini gösterir. Kime İslam imanı nasip olmuşsa o hidayete mazhar olmuştur. Bunun için bakın, kelam ilmi insanın aklını ve bilgisini korur. Bu maksatla kelam ilmi bir ilimdir. Deniyor hangi kelam bu? Aklı Kur'an'ın, Allah'ın emrinde, vahyin emrinde, İslam'ın içindeki delillerle hareket eden işte bir akılcılıktır ki tam bir ilim ve hatta imanın ilmidir. Vahye dayalı, Kur'an-ı Kerim'e, sünnete dayalı bir ilim anlayışı olduğu zaman işte ilmi kelam, akaid ilmi çok önemlidir ki tevhid ilmi olarak ortaya çıkar akaid ilmi. Yoksa vahyi, Kur'an'ı, sünneti yok sayarak sadece kendi aklını alarak hareket edenler için bakın, Ebu Yusuf şöyle diyor. İlmi kelam yolu ile ilmi diyor, bakın, kelam yolu ile arayan zındıklaşır. Yani Kur'ansız, sünnetsiz, ortada kitabi ve kevni kanunları keşfetmeden, akıl yoluyla sapan felsefi sapıklardan bahsediliyor. Yine İmam-ı Şafii de buna benzer sözler söylemiş. Bid'at ehlinin ve sapıkların yapıştığı kelam ilmine teveccüh gösteren müteassıplara karşı gerekeni söylemişlerdir. Bunlar Kur'ansız ve sünnetsiz, vahyi ilahiye dayanmadan sapık yollara saparak ortaya konan felsefi teranelerdir ki yanlış felsefeler. Yoksa kelam ilmi inançları korumak için bir vasıta kılınırsa buna hiçbir müştehit karşı çıkmaz. Şimdi İmam-ı Azam bakın, dünyada İslam amentüsünü Kur'an'ın ayetlerine, sünnete dayalı olarak bakın ortaya bir fıkıh ekberi koymuş. 14 asırdan beri dünya bu İslam'ı doğru anlama konusunda
doğru bilgi edinme konusunda dünya faydalanarak gelmiş. Şimdi burada kelamcıları ikiye ayırmak gerekiyor. Sapık felsefeye dayalılar, bir de Kur'an-ı Kerim'e, sünnete istinaden İslam inancını, akaidini korumak için çalışan kelamcıları birbirine karıştırmamak lazımdır. Felsefeler de böyledir. Keşifler de böyle, bilimsel çalışmalar da böyledir. Gerçek bilimle uğraşanlarla bilimin arkasına saklanıp falcılık yapanları, kafaları bulandıranları ve insanları sapıtanları birbirinden ayırmak gerekmektedir. Mesela Darwin'in insanlar maymundan meydana geldi sözü insanlığa yapılan en büyük kötülüktür ve bunun adı da bilim falan değildir. İnsanlığı maymunluk derecesine indirgeme, halbuki insanlar mahlukatın en şereflisidir. Adem ve Havva yoktan insan olarak yaratılmışlar ve onlardan da insanlık türeyerek gelmiş. Üstelik Adem ile Havva cennette yaratılmış ve meleklerle imtihan edilmiş, dünyaya meleklere karşı imtihanı kazanarak bütün eşyanın da ilmini bilen bir Adem aleyhisselam insanlığın babası olmuş, Havva annemiz insanlığın annesi olmuştur. İnsanlık böyle cennet medeniyetini yaşamış ve bir imtihan neticesinde dünyaya indirilmiş, tekrar insanlığın yükselmesi için de ne yapılmış? Bir imtihana tabi tutulmuştur. Bu imtihanı kazanmanın yolu, birinciye batıl inançlardan sıyrılıp kurtulmak, İslam'ın imanıyla iman etmek. Bütün peygamberlerin evrensel imanı bu. İslam'ın amentüsünde bütün peygamberler var. Bütün ilahi kitaplar var. Allah'ın birliği, onun yüce sıfatları, yüce esması ve onun ortaya koyduğu yüce değerler var. İslam birinin ortaya koyduğu değerler değil ki, Allahu Teala'nın ortaya koyduğu ilahi kanunlar. Onun için kardeşim, İslam seni kucaklıyor, sen kaçıyorsun. İslam bütün merhamet ve rahmetiyle alemleri kucaklamış, sen kaçıyorsun İslam'dan. İslam'ı sana yanlış tanıtmışlar. Sen İslam'ı öğrenmemişsin yahut yanlış duymuşsun. İslam'ı kendi kaynağından, Kur'an-ı Kerim'i kendi kaynağından, sünneti kendi kaynağından, müçtehitlerin ilmi seviyesi, en azından müçtehitlerin ilmi seviyesiyle işe başla, bu okula kayıt ol. İslam üniversitesi bütün alemleri kuşatan tabiatüstü bir ilahi üniversitedir. Bu okula kayıt ol. İşte biz bu okulda okuyoruz ve dünyaya da bunları tebliğe çalışıyoruz. Gel bu okula kayıt ol. Ne zaman ki Azrail aleyhisselam gelir, ver canını dersen ki herkes ölecek, o ana kadar da bu okulda oku. Sakın ben buradan mezun oldum falan deme. Buradan mezun olmak ta Azrail aleyhisselam gelinceye kadar okumakla olur. Mezara kadar okuyacağız. Neyi? İslam'ı ve hak ilimleri, kitabi kanunları, kevni kanunları okuyacağız, keşfe geçeceğiz. Bakın derslerimiz keşif notları. Yani gerçekleri kavrayıp açığa çıkardı mı o keşif
keşfe ulaşmış oluyorsun. Gerçeği kavramak önemli. Yoksa birçok var olan şeyler ortada var ama bak keşfedilemiyor. Kur'an-ı Kerim'i Müslümanların hepsi biliyor mu? Bilmiyor. Hepsi bilmesi, öğrenmesi, sürekli ilimde, irfanda yükselmesi gerekmiyor mu? Gerekiyor. Niye yapmıyor? İşte bu cahillik ve gaflet, tembellik var. Yüksek alimlerden, yani bilenlerden bilmeyenler faydalanmaya devam edeceklerdir. Ey insanlık alemi! Sizi ne kadar çok sevdiğim için ve sevdiğimiz için size bu hizmetleri takdim ediyoruz. Bizim takdim ettiğimiz bu gerçekler Yüce Allah'ın ortaya koyduğu kitabi gerçekler, İslami gerçeklerdir. Ve onun keşif notlarıdır. Ve Allah'ın emrinde bir kuluz. İslam'ın hizmetkarıyız ki İslam bütün insanlığı kucaklayan hakkın dini, hak din. Evrensel, ebedi, ezeli bütün çağlara ve bütün milletlere gönderilen din, Fıkh-ı Ekber de onun amentüsü. Biz keşif notları olarak veriyoruz. Bilinenden bilinmeyene daha terakki etmek, o senin beynin terakkisine bağlı. Bu gerçekleri kavradıktan sonra artık kalbin, ruhun, aklın, beynin, iraden bunlar terakki eder, sürekli yükselir. Yeter ki doğruları ele geçir. Yanlıştan vazgeç. Yanlışın içinde doğru bulunmaz. İşte çırpıntımız budur. Bütün insanlık aleminin gerçek batıl inançlardan kurtulup hak imana sahip olmakla işe başlanmasıdır. Onun için kıymetli efendiler, azimizle biz gerçekleri tebliğe devam ediyoruz. Tüm insanlık Allah'ın kulları. Hepimiz biz Allah'ın kullarıyız. Birbirimize faydalı olalım. Yanlışları doğrularla karşılayalım. Yani insanlara kötülük edene iyilik etmek nedir? Yanlış adam ortaya koyar, sen de karşısına doğruyu koyarsın ve kötülük edene iyilik edersin. Her konuda böyle. Ama ilim, doğru iman başta geliyor. Doğru ilim, doğru inanç olmadan başarı olmaz. Onun için kıymetli efendiler, bakın Celaleddin Es-Suyuti mantık ilmini, felsefe ilmi konusunda, o da insanlığı yanlışa sürükleyenler tabi kısmını ele alarak ne diyor? Bunların diyor şuna dikkat edilmesi lazım ki diyor, bütün selef alimleri de dahil bu konuda diyor yanlış ilim doğru zannedilerek okunması haramdır diyor. Şimdi sapık bir felsefe var, bir de doğru olanlar var. Şimdi sapık olanı, saptıranı, beyinleri bulandıranı, hak inançtan insanları ne yapıyor? Batıla yönlendirenleri okumak diyor, haramdır. Hele de yanlışı doğrudan, doğruyu yanlıştan seçemeyecek kadar bir bilgi sahibi değilse, kelam ilmi, tevhid ilminin
gerçekleşmesine yardımcıdır. Bu da hangi kelam ilmi? Hakka dayalı, Kur'an-ı Kerim'e, sünnete dayalı kelam ilmini sapık felsefelere dayalı kelam ilminden ayırmak gerekiyor. İşte kelam ilmi, tevhid ilminin gerçekleşmesine yardımcıdır. Bunun bu yönü de var. Bir de bunun yanlışı doğru kabul ettiğin zaman elinde hak deliller, hak belgeler olmadığı zaman kelam ilmi ne yapıyor? İşte orada birilerini de sapıtıyor. Hangi kelam ilmi bu? Kur'ansız, sünnetsiz, sapık felsefelere dayalı olanlar. İmam-ı Gazali, İmam-ı Şafii, İmam-ı Malik, İmam-ı Muhammed, İmam-ı Ahmed bin Hanbel, Süfyan-ı Sevri gibi birçokları sapık felsefeleri, bakın doğru ilimler değil, sapık felsefeleri okumanın haram olduğunu söylemişlerdir. Sevgili Peygamberimizden de bakın Müslim'in Ebu Davud'un rivayet ettiği bir hadis-i şerifte sevgili Peygamberimiz şöyle buyurmuşlardır. Helekel mütenatti'un, bahsin derinliğine dalarak haddini aşanlar ve düştükleri yerden çıkamayıp orada kalanlar helak olmuşlardır. Eğer seni bir şey haktan saptırıyor, yanlışa saplandırıyor, doğrudan uzaklaştırıyorsa, işte diyor bunlar helak olmuşlardır diyor Peygamberimiz. Şimdi derslerimizin ilerleyen noktalarında göreceksiniz. Bugün felsefecilerin bazıları dişlerini kırmaya çalışmışlar. Kafalarını duvarlara vurmuşlar. Niye? Dalmışlar, çıkamamışlar işin içinden. Eğer hak imanla, hak belgelerle hareket edilseydi bunlar bu tehlikeye düşmezlerdi. Allah'ın lütfu keremiyle. Sen Allah'ın verdiği aklı Kur'ansız, Allah'ın emrinden uzak tutar ve vahyin emrinden uzak tutarak hareket ettiğin zaman aklı sana kim verdi? Allah verdi. Aklı Allah'ın emrinde kullanacaksın. Nefsin emrine, egoların emrine verdin. Şeytanın emrine, o da karıştı işin içine. Daldın bir yerlere, çıkamadın. Ne oldu? Şeytanın arzusuna uydun ve kendine yazık ettin. Hak iman, hak belge, hak ilimle işe başla. Bizim dünyada gerçek kaşiflerimiz işte bu şekilde hareket edenlerdir. Doğru yoldaki felsefeciler ve bilim adamları. Bunların doğru olanları imanını, hak imanı, İslam imanını koruyanlar daima insanlığa faydalı olmuşlardır. Ne yazık ki bunun sahtesi, yanlış yola saplananlar ise hem kendilerine hem de başkalarına yazık etmişler, sapmışlar ve saptırmışlardır. Şimdi yanlış felsefelerin bakın bir zararı şüpheyi yaymak, inançları sarsmak, kesin hükümler karşısında düşünceleri ve inançları sarsmak, imanları samimiyetten uzaklaştırmak gibi sahte felsefelerin zararları pek çok görülmüştür.
Hele de gerçek ilmi okumadan felsefeye dalanlar daha tehlikeli ortama düşmüşlerdir. Şimdi kıymetli efendiler, felsefenin faydası konusunda şimdi doğru dürüst hak ilimler hariç felsefeden faydalandığını söyleyen pek görülmemiştir. Tabii yanlış felsefeler. Bilginin hakikatına felsefe yolundan ulaşmak için yollar kapalıdır. Bunu çok felsefeciler söylüyor. Birçok felsefeyle uğraşanlar. İslam'ın esaslarını anlamaya manidir. Yanlış felsefeler seni İslam'dan uzak tutarlar. Ve İslam'ı öğrenmene de müsaade etmezler. Efendim, manasız işlerle uğraştırırlar. Çünkü İslam bir hakikattır. Yanlışla bağdaşmaz. Gerçek bilimler İslam'ın bağrından çıkarlar. Çünkü İslam hakikattır, Allah'ın ilmidir. Bütün ilimler, hak ilimler İslam'ın bağrından çıkar. Ve bütün insanlığı yerde gökte hak ilimleri araştırmaya teşvik eden İslam'ın kendisidir. İslam deyince Doğu Batı dini, Arap Türk akla gelirse çok yanlıştır. İslam Allah'ın ilminin alemi kuşatmasıdır. Ve Allah'ın kanunlarıdır. Kevni ve kitabi. İslam deyince sen ne anlıyorsun? İslam'ın amentüsü deyince ne anlıyorsun sen? Amentü billahi birinci madde nedir? İmanın Allah'a iman. Bir de Allah'la tanışacaksın. Allah'ı yüce sıfatlarıyla, yüce esmasıyla tanıyacaksın. Kur'an-ı Kerim'de Allah kendini tanıttığı gibi tanıyacaksın. Ve akılla Allah'ın kitabını birleştirip Allah'ı tanıyacaksın. İman işi bu. Amentü billah'la başlar. Allah'ı tanımak, onun emrine girmek bir İslam'dır. Ona teslim oluyorsun. İman, onu yüce sıfatlarıyla tanıyorsun, onun birliğini, yüce sıfatlarıyla, zati sübuti fiili sıfatlarıyla tanıyorsun, yüce esmasıyla, kalbin tasdik ediyor, dilin ikrar ediyor. Allahu Teala'nın ortaya koyduğu değerlerin de tümünü kalbin tasdik ediyor. Dil ikrar ediyor. İslam'ın amentüsüne dikkat et. Ezeli, ebedi, yüce değerler Müslümanın kalbinde tasdikten geçer, ikrardan geçer. Tasdik ve ikrar olmadan iman olmaz. Neyi tasdik edeceğine dikkat et. Hakkı ve hakkın ortaya koyduklarını, ki Allah ve onun ortaya koyduklarını hiç arada fire vermeden kalbin tasdik edecek, dilin ikrar edecek. Şüphe duyarsan orada iman olmaz. Kur'an-ı Kerim'den şüphe edilmez. Allah'tan şüphe edilmez. Peygamberden şüphe edilmez. Ve Kur'an'ın ortaya koydukları değerlerden, mütevatır haberlerden, peygamberin ortaya koyduklarından şüphe edilmez. Çünkü peygamberi görevi Allah verir. Kur'an-ı Kerim'i Allah gönderdi. Onun kitabı. Bundan şüphe edilir mi? Şüphenin, inkarın, tekzibin olduğu yerde iman olmaz. Değerli kardeşlerim, ey insanlık alemi, başta ey ümmeti Muhammed, İslam'ın amentüsünü bilin, bildirin ve tebliğ edin dünyaya,
insanlığın hayrına çalışın. Ve çalışanlara Allah çok mu çok yardım eylesin, onlardan razı olsun. İmanıyla, cihadıyla, insanlığın hayrına çalışan, hakkı tebliğ eden bütün kardeşlerimizden Allah razı olsun. Çünkü insanlığın hayrına çalışmamız, insan olmamızın, Allah'ın kulu olmamızın, Muhammed'in ümmeti olmamızın gereğidir. Yani İslam'ın gereği. İslam'ı dünya doğru anlamalıdır. Doğru anlatılmalıdır. Değerli efendiler, İslam'ın esaslarını anlamaya mani olanlar, manasız işlerle uğraşanlar, sahte felsefeyle uğraşanlar, biz bir grup da bunlardır. Doğru ilimle uğraşanlara hiçbir sözümüz olmamıştır, olmaz. Bakın İmam-ı Gazali, İmam Ebu Yusuf'tan da şu meseleyi naklediyor. Diyor ki sapık felsefe sahipleri, yani sapık kelamcılar, hakkı konuşsa da diyor, bid'atçı olduğu için kelamcıların arkasında namaz kılmak caiz değildir demişlerdir. Çünkü Kur'ansız, sünnetsiz ve Kur'an-ı Kerim'e ters düşen, ehl-i sünnet vel cemaat inancına ters düşen, bilime, hak ve hakikate ters düşen zihniyetin diyor peşinde namaz kılmayın. Zahidi şöyle diyor. İmam-ı Azam Ebu Hanife hak yol üzerinde münakaşayı çirkin görüp tasvip etmezdi. Çünkü İslam'da deliller ortadadır. İslam hakkında münakaşa etmeye gerek yoktur. İmam-ı Azam buna şiddetle karşıdır. Kur'an-ı Kerim ortada. İslam'ın delilleri ortadadır. Neyi münakaşa ediyorsun ki? Bakın bu konuda ne diyor? Diyor İmam-ı Ebu Yusuf bu konuda bakın ne diyor? İmam-ı Azam'dan şu hadiseyi naklediyor. Ebu Hanife'nin meclisinde oturuyorduk. Önünde 2 kişi bulunan bir topluluk içeriye girdi. Yani 2 adam önden almışlar bir topluluk, İmam-ı Azam'ın yanına gelmişler. Topluluktan biri şöyle dedi. Bu 2 adamdan biri Kur'an-ı Kerim için yaratılmıştır diyor. Yani Kur'an mahluktur diyor Kur'an-ı Kerim, haşa. Öteki de onunla münakaşa ediyor. Ve Kur'an-ı Kerim yaratılmış değildir diyor. İmam-ı Azam Hazretleri rahmetullahi aleyh ikisinin de arkasında namaz kılmayın buyurdular diyor. İmam-ı Azam böyle dedi. Bunların ikisinin de arkasında namaz kılmayın dedi. Şimdi o zaman dediler ki evet şu Kur'an mahluktur diyen durumu belli. Bunun arkasında kılmayalım. Ama öbürü ne diyorsun deyince bakın bu konuda da İmam-ı Azam şöyle buyurdu. Bunların ikisi de dinden münakaşa ediyorlar. Dinden münakaşa etmekse bid'attır. Görüyorsunuz. Dinde bir şey ortada, hakikat olarak ortadadır. Din münakaşayı götürmez. Şimdi Kur'an'ın ayeti ortada. Bu ayete sen başka türlü deme şansın var mı? Yok. Ayetin hükmü belli. Ortada. Ne dediği Yüce Allahu Teala muradı ilahisi ortada belli. Bunu başka türlü münakaşa götürmez bu. Bu neyse odur. Onun için
İmam-ı Azam'ın bu sözünü İslam alemi kalbine küpetsin, kulağına değil. Ne diyor? Bunların ikisi de dinde münakaşa ediyorlar. Dinde münakaşa etmekse bid'attır. İşte kıymetliler. Bunun Miftahus Saade adlı kitapta bu husus böylece zikredilmiştir. Yine İmam-ı Şafii Hazretlerinden de buna benzer uyarılar gelmiştir. İmam-ı Şafii bir kimsenin diyor, bakın o da isim müsemmanın aynıdır dediğini gördüğün zaman bil ki o kelamcıdır, yani felsefecidir. Onun dini yoktur. Yani gerçekten sapanlar için söylüyor. Ve burada da bak bir kimsenin isim müsemmanın aynıdır dediğini gördüğün zaman diyor. Bak burası ilmi bir konu. Yüce Allah'ın isimleri var. Yüce isimleri. En güzel isimler Allah'ındır. Bak ne diyor İmam-ı Şafii? İsim müsemmanın aynıdır dediğini gördüğün zaman bil ki o kelamcıdır. Yani bid'atçıdır. Onun dini yoktur diyor. Sapık felsefe ve ehli bid'at bu sınıfın içindedir. Yalnız herkesin kusuru neyse ölçüsü odur. Yani herkes kusuru kadar ölçü ortaya konur. Efendim kusurundan fazla kimseye de bir şey yüklenilmez. Suçu ne kadarsa hatası o kadar suçludur. Şimdi ashab-ı kerik, eshab-ı güzin ve tabiun akidesinden ayrıldıkları için bu şekilde kabul edilmişlerdir. Şimdi bu yanlış, sahte kelamcılar Kur'an-ı Kerim'den sapmış. Sünnetin yolundan, Kur'an-ı Kerim'in yolundan, ehli sünnet yolundan sapmış kelamcılar söz konusudur. Günümüzdeki kelamcılar ise bugün de ilmi kelamla uğraşanlar var. Ve hakiki bilimle uğraşanlar var. Bunlar ise diyor bakın ashab ve tabiun inancını yerleştirmek için kelam ilmiyle meşgul oluyorlar. Birisi ehli sünnet yolundan sapmak için çalışıyor, birisi de insanlığı ehli sünnet yolunda olması için çalışıyor. O da kelamcı, bu da kelamcı. Şimdi ikisine de aynı gözle bakabilip ikisini de suçlayabilir misin? İşte bugün böyle mutaassıp, rastgele konuşan, ne yaptığını bilmeyen, kelamcı mı? Hepsini tenkit eden, felsefeci mi? Hepsini tenkit eden, mutaassıp saplantısı olan yanlış zihniyet de var. Bunlara dikkat et. Bak ne diyor? Bugünkü kelamcılar ise ashab ve tabiun inancını yerleştirmek için kelam ilmiyle meşgul oluyorlar. Sen buna nasıl dil uzatırsın ki? Bunlara bir sözümüz yok. Gerçekçi olan kelamcılarımız, gerçekçi olan felsefeciler ki ne kadar varsa o kadar. Gerçek bilimden yana olanlar bunlar takdir edilirler. Çünkü bütün gerçeklerin merkezi menbaı Kur'an-ı Kerim, Yüce İslam, Hazreti Muhammed ve onun ortaya koyduğu gerçekler, İslami değerler. Bilimle İslam'ın çeliştiği hayal bile edilemez. Hayal bile. İslam'ın tamamı bilimler üstü bilim, tabiat üstü
kainat üssü bir bilim İslam'ın kendisi. Hak ilimle çelişmesi mümkün değil, muhal ve mümtenidir. Yeter ki ilim hak ilim olsun, gerçek ilim. İnsanlığın faydasına, ekosistemi faydasına, insanlığın faydasına, itikadi, ameli, ahlaki ve hukuki, insanlığa zarar vermeyen, bu konuda insanlığa fayda veren bilimsel çalışmalar takdire layıktır. Çünkü İslam ilim dinidir. Alimin mürekkebi şehidin kanını aldırır, daha da ağır gelir diyen de yine İslam'ın kendisidir. İslam'ın ilme nasıl önem verdiğine bir bak. İlim, ilim, ilim. İslam tamamen ilimdir kıymetliler. Haktır, hakikattır. Onun için İmam-ı Malik şöyle buyuruyor. Bid'at ehli ile kendi arzularına uyanların şahitliği kabul değildir. Bu da işte bizim ehl-i sünnet müştehitlerimiz gerçekçi insanlardır. Hep hakkı, hakikati, doğruyu, en doğruyu aramaya çalışmışlardır. Felsefe kişiyi şüphe ve tereddüte sevk eder. Yanlış felsefeler. Kişi yanlışa sapınca sıddık iken zındık olabilir. Allah korusun. Yine İmam-ı Ahmed bin Hanbel diyor ki, kelam alimleri yani felsefeciler hakkı inkar ediyor, insanları da yanlışa saplandırıyor, oraya götürüyorlarsa bunlar zındıklardır diyor. Bu da Ahmed bin Hanbel'in ehli bid'ata, yanlış felsefeye bakışıdır. Yine şöyle denmiştir. Şeytan bir kimsenin imanını yok etmek isterse ne yapar? Dikkat et buraya. Şeytan bir kimsenin imanını yok etmek isterse ancak batıl inançları kalbine sokmak suretiyle imanını yok edebiliyor. Başka türlü yapamıyor. Yanlışı körüklüyor. Yanlış inançları. Onun için yanlıştan kurtulmak için önce doğruyu bil. Fıkıh-ı Ekber'in amentü, İslam'ın amentüsünü, Fıkıh-ı Ekber'in ilmi delilleriyle beraber İslam'ın amentüsünü bil. Gerçekle donan. O zaman hiç kimse sana zarar veremez biiznillah. Her şeyde oku, zarar da gelmez. Ama zamanını da israf etme, hakikatla meşgul ol. Hak ilimlerle meşgul ol. Felsefenin zararlarından biri de İslam'ı hükümleri öğrenmeyi terk etmektir. Şimdi adam kendi aklıyla hareket ediyor, Allah'ın ortaya koyduklarına yaklaşmıyor. İslam Allah'ın ortaya koyduğu değerler. İlimler üstü yüce ilimler, İslam'ın kendisi. Adam buraya yaklaşmıyor. Ne oldu? İşte bunlar da zarara, bid'ata saplandılar. Yazık ettiler kendilerine. Kıymetli efendiler, kitapta yani şanlı Kur'an'da kat'i, sünnette de zanni delillerle şöyle bir bak olaylara. Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'inde "Haza belagun linnas" bu kitap insanlara yeter buyuruyor. Kendilerine okunan kitabı sana indirmemiz onlara yetmez mi diyor Allah Teala.
Bunlar bir ayeti kerimeler. İbrahim suresi 52 ve Ankebut suresi 51. ayeti kerimeler. Evelem yekfihim enna enzenna aleykel kitabe yutla aleyhim ila ahiril ayet. Onun için Yüce Allah'ı ve onun ortaya koyduğu değerleri yok sayan felsefe de felsefe değil, kelamcı kelamcı değildir, ehli bid'attır. Felsefecilerin mezhebini, sözlerini en iyi bilenlerden biri İbn-i Rüşd el-Hafid. Tehafütü't Tehafüt adlı kitabında şöyle diyor. Felsefecileri iyi bilen bir felsefeci. Bakın ne diyor? Felsefecilerden ilahiyat konusunda itibar edilecek bir söz kim söylemiştir? Yani felsefecilerin diyor ilahiyat konusunda sağlam bilgileri yoktur diyor. İşte felsefeciden dinleyeceksin. Kıymetli efendiler, yine Amidi ve İmam-ı Gazeli de bunu bu şekilde söyleyenlerdendir. Netice diyor duraklama ve hayret olmuştur. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hadisi şeriflerine diyor yöneldi. Kim? İmam-ı Gazali onlardan biri. O da önce felsefeyle uğraşmıştı. Sonradan ne oldu? Kur'an'ı, sünneti, sahih-i Buhari bağrına koydu. Öyle yatıp böyle kalkıyordu. Gazeli büyük alimlerden kaşiftir. Amidi, bakın o da bu görüştedir. Fahrettin Er-Razi de böyle. O da bir felsefeci idi. Fahrettin Razi. Ve İslam'ın büyük bir alimidir. Bakın o da neticede İslam'a yönelmiş, Kur'an-ı Kerim'e, İslami ilimlere yönelmiş. Bak ne diyor? Ruhlarımız cesetlerimizden ürkmektedir diyor. Gerçeği bulamayan felsefecilerin diyor ruhları cesetlerinden ürküyor diyor. Kim? Fahrettin Razi. Rahmetullahi aleyhi mecmaîn. Yine diyor ki bak, kelam ve felsefe bahislerini düşündüm. Bunları bir hastalığa şifa verecek, susuzluğu giderecek güçle görmedim. Ve Kur'an-ı Kerim'e sarıldım, gördüğüm Kur'an yolunu gördüm diyor. Allah'a ulaşmak için onun rızasına, cemaline, ebedi rahmetine, merhametine işte Kur'an-ı Kerim'e diyor sarılmakta buldum çareyi diyor. Onun için Er-Rahmanu alel arşisteva İleyhi yes'adut kelimut tayyibü leyse kemislihi şey'un la yuhitune bihi ilmen ve la yuhitune bihi ilmen. Bu ayetleri diyor sık sık okurun diyor Fahrettin Razi. Şehristani de bakın ne diyor. O da felsefecilerin durumunu çok iyi bilenlerden biri. Diyor hayret ve pişmanlıktan başka bir netice bulmamış. Sonunda bakın ne diyor, şöyle diyor. Bütün üniversiteleri dolaştım diyor. Kim? Şehristani. Gezdim oraları diyor. Ne göreyim?
hayretten diyor çenesi üzerine tutan, hayretten elini çenesi üzerinde tutan felsefecileri gördüm. Yahut pişmanlıktan dişini kıranlardan başkasını görmedim. Yani çıldırıyorlar diyor. Hak'tan uzaklaştıran çıldırır. Ebul Maali el-Cüveyni, bakın, o ve onun akranı olanlar çok büyük denizlere daldım diyor. O da bak, Ebul Maali ölürken diyor bunu da. Çok büyük denizlere daldım. İslam alimlerinden ve ilimlerinden boş kaldım. Felsefeyle uğraşacağım diye diyor, boş kaldım, İslam'ı öğrenemedim diyor. Ve diyor ki, Cenab-ı Allah rahmetiyle kurtarmazsa beni diyor. İbn-i Cüveyni'nin vay haline diyor, yani kendisi için. İşte ben ölüyorum diyor. Şimdi anamın itikadı üzerine ölüyorum diyor. Yahut Nişaburlu koca karıların itikatları üzerinde ölüyorum. Yani ben İslam'ı bilmiyorum diyor. Felsefeyle ömrüm geçti diyor. İşte El-Cüveyni, Ebul Maali El-Cüveyni de böyle diyor. Bu da büyük felsefecilerden biri. Husrev Şahi de şöyle demiştir. Ey kıymetli efendiler! Bu da Fahrettin Razi'nin büyük talebelerinden biri. Demişler, neye inanıyorsun? Huzuruna girerek bazıları, neye inanıyorsun dedi. Bak, Husrev Şahi cevap verdi. Müslümanların inandıkları şeylere. Bundan sonra aralarında şöyle bir muhabere geçti. Müslümanların inandıklarına açık gönüllülükle ve kesin olarak inanıyor musun diye sordular. Evet, bu nimetten dolayı Allah'a şükrediyorum. Fakat ben vallahi neye inanacağımı bilemiyorum dedi ve ağladı. Müslümanların inandığı gibi inanmaya kabul etmiş ama İslam'ı bilmiyor. Bu kim? Bu da büyük felsefecilerden biri. Değerli kardeşlerim, işte bu da ağlayarak ölüm döşeğinde ağlıyordu. Ve gözünden akan yaşlar sakallarını ıslattı. Ömrünü boş şeylerle geçirenlerin vay haline. Hunci de bakın vefatı esnasında ne diyor? Ölüyorum ve hiçbir şey bilmiyorum. Bu da felsefeci. Ne diyor? Ölüm döşeğinde. Ölüyorum, hiçbir şey bilmiyorum. İslam'ı öğrenmeden ölüyorum. Geç kalmış. Değerli kardeşlerim, şu anda dünyaya keşif notları, irşat notları adı altında İslam'ın, Kur'an'ın tümünden ve Fıkıh-ı Ekber'den, tasavvuf notlarından, hadis-i şeriflerden bütün dünyaya keşif notları vermeye devam ediyoruz. Ey dünya ve insanlık alemi! İnsanlık en yüksek değerde eşrefi mahlukat, en şerefli yaratık insanoğludur. Gel bu şerefini İslam'la şereflendir ve yükselt. İslamsız olursa aşağı gidersin, derece değil derekeler ortaya çıkar. Aşağı gidiş, yazık olur. Bizden söylemesi, İslam, Yüce Allah'ın insanoğlunun yaratırken fıtratına koyduğu dinin adıdır.
İslam fıtrat dinidir. Her insanın fıtratında İslam var. Her insanda var. Doğulu da, batılı da, milliyeti, ırkı, ne olursa olsun her insan mı yaratılışken ona İslam fıtratıyla yaratıldı hepsi. Sen İslam'ı doğru anlamamışsan, doğru anlatmadılarsa, doğru anlatanları dinlememişsen, hak kaynaklara gelmemişsen, bu suç senin de benim de. Ben anlatmamışsam, görevimi yapmadıysam ben suçluyum. Sen de anlamıyorsun, dinlemiyorsun, hakkı araştırmıyorsan, hakkı aramıyorsan, suç senin. Evet kıymetliler. Neticede bakın, gerçeği görenler şöyle yalvarıyor. Hz. Muhammed'in duasıdır bu yalvarışı. Bakın hakkı, hakikati görenler şöyle yalvarmaya başladılar. Hz. Muhammed'in yalvarışını örnek alarak. Ey kalpleri çeviren Allah'ım! Benim kalbimi senin dinin, İslam üzerinde sabit kıl. Yer ile gökleri yaratan Allah'ım, gizli açık her şeyi bilen Allah'ım, senin izninle ihtilaf ettikleri hakikat noktasında bana doğru yolu göster. Şüphesiz sen dilediğini doğru yola iletirsin. La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. İşte böyle yalvaranlar var. Fıkıhta ve şeriat hususunda rey ile ve mücerret akıl ile hüküm vermek bid'at ve sapıklıktır. Fıkıhta da Kur'an, sünnet, onun delilleri, icma ve kıyas lazım. Şeriat hususunda da Kur'an ve sünnete dayalı olması lazım. Yani kitap, sünnet, icma, ümmet, kıyası, fukaya dayanması lazım. Yoksa akıl ile hüküm vermek bid'at ve sapıklıktır. Din ortada, dini konu ortaya konduğu an ya Kur'an'ı ya sünneti ya icmayı ya kıyası bilmen gerekiyor. Bunlar bilinmeden din adına kimsenin konuşma şansı yoktur. Kendi keyfine göre de ne Kur'an yorumlayabilirsin ne sünnet. Müçtehit alimlerle hareket edeceksin. Kur'an'ın kendini ilmeni bileceksin. Sünneti bileceksin. Kıyası, icmayı bileceksin. Asli ve fer'i delilleri bilerek din adına konuşacaksın. Babam böyle dedi, dedem şöyle dedi, ustadım böyle dedi, liderim böyle dedi diye din anlatılmaz böyle. O zaman herkesin anası, babası, ebesi, dedesi, lideri var. O zaman ne kadar din çıkar dünyaya? Ne çıktı işte? İslam, ezeli ebedi Allah'ın dini bir. Dünyada bakın ne kadar inanç sistemleri var. Nereden çıktı bunlar? İşte insanlar uydurdu. Tevhid ve sıfat ilminde yalnız akıl ile hükmetmek ise daha büyük bir bid'at ve sapıklıktır. Adam tevhid hakkında ve sıfat ilminde yalnız akıl ile konuşuyor. Kur'an'ı bilmiyor veya Kur'an'dan yana bir tavrı yok. Sünnetten yana bir tavrı yok. Şimdi tevhid ve sıfat ilminde yalnız akıl ile hükmetmek ise daha büyük bid'at ve sapıklıktır. İşte bunlara dikkat edin. İmam-ı Azam'ın Fıkıh Ekber'in ile ilgili keşif notları vermeye devam ediyoruz. Efendiler, şeriata dayanmayan bir illet ise makbul ve caiz değildir. Şimdi şeriat deyince birileri hemen
ön yargıyla karşı çıkıyor. Şeriat şari'in kanunlarıdır. Şari Allah'tır. İslam'ın kanunlarının adı şeriattır. İslam'ı ortaya koyan Allah Celle Celaluhu, işte şeriatı ortaya koyan Allah'tır. Onun için şeriata dayanmayan bir illet ise makbul ve caiz değildir. Yani şeriatın delilleri ortada. Nedir? Kur'an, sünnet, icma, ümmet, kıyası, fukaha. Asli deliller. Feri deliller de var. Ama biz sadece keşif notu veriyoruz. Ayetlerden yüz çevirip, bakın şimdi, felsefeye dalanlar oldu, işte bunlar kafayı üşüttüler. Çünkü Kur'an'a, hak ilimlere, bilimsel gerçek çalışmaya ters düşen felsefeciler ne yaptılar? Kimisi dişini kırdı, kimi kafasını duvarlara vurdu. Biraz önce felsefecilerin durumunu dinledik. Ne yaptılar? Ayetlerden yüz çevirip felsefeye dalanların durumu. Yüce Allah, bakın, En'am suresinin 68. ayeti kerimesinde ne buyuruyor? Ayetlerimiz hakkında yanlış tevillerle söz edenleri gördüğün zaman kendilerinden yüz çevir, yanlarından oturma, ta ki Kur'an'dan başka bir söze dalalar. Şimdi bu ayeti kerimede Cenab-ı Hak böyle buyurdu. Ne diyor? Ve izâ ra'eytellezîne yahûdûne fî âyâtina fe'arid anhum hattâ yahûdû fî hadisin gayri. Ayetlerimiz hakkında yalan yanlış tevillerle söz edenleri gördüğün zaman kendilerinden yüz çevir, yanlarında oturma, ta ki şanlı Kur'an'dan başka bir söze dalsınlar. Bakın, yanlış konuşanla oturmak bile caiz değil. Ya onun yanlışını düzelteceksin, ya ortadan kalkacaksın. Sevgili efendiler, Bakara suresinin 26. ayeti kerimesinde de Cenab-ı Hak yine ne yapıyor? Muhakkak ki Cenab-ı Allah sivrisinek ve daha büyüğüyle misal vermeyi terk etmez. Allah ortaya nice misaller koyar. Hikmet doludur. Sen onu anlarsın, anlamazsın. Hatta onu kendin bilirsin. Artık iman edenler bu misalin Rablerinden gelen bir hakikat olduğunu bilirler. İnkarcılar ise Allah bu misaline neyi murad etmiştir derler. Allah'a itiraz olur mu? Cenab-ı Allah o misal sebebiyle çoklarını saptırır. Yine o misal ile birçoklarını doğru yola hidayet eder. Allahu Teala'da hakkında suizan eden kişinin bir defa doğruyu bulma şansı olmaz. Allah'ı Allah olarak Celle Celaluhu bir defa tanı. Onun sözlerini, ayetlerini tanı. İyi anlamak, iyi kavramak, gereğini yapmak bizim görevimiz. Yüce Allah'a inanmak, emirlerine bağlanmak ve kalbin tasdiki, dilin ikrarıyla Allah'a teslim olmak bizim görevimiz. Biz onun kullarıyız beyefendi. Biz Kur'an-ı Kerim'den müminler için şifa ve rahmet olan ayetleri indirmekteyiz. Zalimlerin ise şanlı Kur'an ancak sapıklığını artırır. Gördün mü? Adam inanmak istemiyor. Kur'an-ı Kerim'e karşı kötü zanlarda bulunuyor. Bu zalimdir, sapıklığı artar.
Estaizu billah bu ayeti kerime İsra suresinin 82. ayetidir. Ve nunezzilu minel Kur'an ma huve şifâ'un ve rahmetun lil mü'minîne ve la yezîduz zâlimin illa hasâra buyurulmaktadır. Sevgili efendiler, Rabbin hakkı için onlar aralarında çekişme konusu olan hususlarda seni hakem yapıp verdiğin hükümden nefisleri hiçbir darlık çekmeden tam bir teslimiyetle boyun eğmedikçe iman etmiş olmazlar. Ey kardeşim! Allah'a ve Allah'ın emirlerine, peygamber ve peygamberin hükmüne hiçbir iç dünyanda bir darlık çekmeden tam bir teslimiyetle boyun eğmedikçe iman etmiş olmazlar diyor. Kim? Yüce Allah. Hangi ayet bu? Nisa suresi 65. ayet. Aha sana metni, onun şanlı metnini de okuyayım. Fela ve rabbike la yu'minun hatta yuhakkimuke fîmâ şecere beynehum sümme la yecidû fi enfusihim haracen mimmâ kadayte ve yüsellimu teslima buyuruldu. Yüce Allah. İç dünyan seve seve hiçbir sıkıntı çekmeden Allah'ı, peygamberi ve Allah'ın peygamberiyle ortaya koyduğu bütün değerleri ve onun hükmünü seve seve hiçbir sıkıntı çekmeden kabul edip teslim olmadıkça iman etmiş olmazsın diyor. Kim? Yüce Allah. Allahu Teala teslim olacaksın, emirlerine boyun eğeceksin. Seve seve. Kula kulluk edeceksin. Kıvrın kıvrın kıvrılacaksın. Kula kulluk yaparak Yüce Allah'a teslim olmayacaksın, öyle mi? Bunun hesabını vereceğiz. Kimde bu yanlışlar varsa bu hesaplar verilecek. Sonuca da herkes katlanmak zorunda. Kula kulluğun faturası çok ağırdır. Allah'a kulluğun da faturası ebediyülebed nedir? Allah'ın tükenmeyen rahmetine mazhar olmaktır. Hem cennet hem cemaline, hem rızasına, rıdvanına. Aklını başına al. Münafıklar başkasını hakem kabul etmek isterler. Çünkü Allah'ın peygamberin hükmünü kabul etmez münafıklar. Ama sorunca da Müslümanım derler. Sorarsan bakın iyilikten, tevfikten, hakikat ve yakini imandan başka bir şey istemiyorlar. Bakın münafıklar sorarsanız böyle derler. Nitekim kelam, felsefe ve diğer ilimlere mensup alimler de böyle söylüyor. Biz ancak peygamberlerin sözleriyle filozofların sözlerini bir araya getirmek istiyoruz diyorlar. Kendini ibadete veren bazı bid'atçılar da öyle söylüyorlar. İman ile ikan, tevfik ile şeriat, tarikat ile hakikat arasını birleştirmek suretiyle biz ancak ihsan derecesine ulaşmayı istiyoruz derler. Ve bu sözle batıl mezheplerinin, batıl meşreplerinin desiseleri olan hulul, dikkat et buraya, hulul, ittihat, infisal, imtizac, mutlak varlık davasını ve varlıkların bütünü ile hakkın aynı olduğunu gizlerler.
Burada gizli bir şirk var. Bu sözlerin içinde neler var? Bakın, hulul, ittihat ve intisal, mutlak varlık davasını ve varlıkların bütünüyle hakkın aynı olduğunu gizlerler. Bugün vahdeti vücut adı altında, reenkarnasyon adı altında nice gizli putlar yapılmış, şirke saplanmıştır. İnsanları oraya saplamak için çalışanlar var mı yok mu, şöyle bir dünyaya bak. İşte bunu gizlerler ve bu düşünceleriyle bir birleştirici makamında olduklarını vehmederler. Halbuki onlar tefrikacı zındıkların sapıklık hali üzerindedirler. İşte kıymetliler, İslam'ın tevhid imanına uymayan bütün tehlikelere işaret edilmektedir. Bizim şanlı İslam alimlerimiz bu gerçeklere ne yapmışlar? İşaret etmişler, tehlikeleri göstermişlerdir. Yüce Rabbimiz bakın Bakara suresi 42. ayeti kerimede ve la telbisul hakka bil batılı ve tektümül hakka ve entüm ta'lemun. Batıla hak libası giydirip bile bile hakkı gizlemeyin. Hak ile batılı karıştırıyor. Ondan sonra hakkı gizlemeye çalışıyor. Yüce Allah bu konuda da uyarıyor. Burada yanlışı yapan herkesi, Müslüman, Yahudi ve Hristiyan, yanlış yapan kimse, Hazreti Peygamber'in sünneti, sahabenin, tabiinin, onlardan sonra gelen müştehitlerin, müfessirlerin, büyüklerinin, büyük muhaddislerin yoludur. Ve Davud-u Tayi, Muhasibi, Seriyüs Sakati, Marufi Kerhi, Cüneyd-i Bağdadi gibi ilk mutasavviflerle Ebu Necip Es-Sühreverdi, marifetullah'ta yüksek mertebe sahipleri, diğer mutasavviflerimiz Abdülkadir Geylani, Ebu'l-Kasım el-Kuşeyri gibi, Şah-ı Nakşibendler gibi sonradan gelen ne kadar tasavvufçuların umdesidir. İşte Peygamberin sünneti aleyhissalatü vesselam, tabiinin, sahabenin, tabiinin yolunu takip eden bahtiyarlar grubu ehl-i sünnet vel cemaattır. İşte İmam-ı Azam Ebu Hanife'nin ekolü, İmam-ı Malik ekolü, İmam-ı Şafii Hanbeli ekolleri ehl-i sünnet yolunu ve cemaat yolunu, peygamberin ve sahabenin yolunu Kur'an ve sünnete dayalı olarak ilmi belge ve delillerle ehl-i sünnet yolunu takip eden İslam'ın büyük ilim yıldızlarıdır. Bu adı geçen hak meşrebin, hak ekolün önderleri ve orada okuyanların ve oraya mensup olanların tamamı. Yüce Allah tüm insanlığın imanını, İslam imanı ve bütün insanlığın yolunu, sırat-ı müstakim olan İslam'ın yolunu, İslam'ın sulh ve barışını, İslam'ın evrensel merhametini, evrensel ruhunu tüm insanlığın anlaması,
yüce değerleri insanlığın taşıması için Yüce Allah'tan hidayet nasip etmesini diliyoruz. Ne mutlu gerçek iman sahibi, gerçek ameli salih sahibi olanlara. Ki gerçek iman da, gerçek ihlas ile yapılan ameli salih de, İslam'ın ortaya koyduğu iman ve ameli salihtir. Yüce Allah başarılar nasip eylesin.